Çin'in en meşhur öğretmeni, bilge filozof Kong'a sormuşlar. Siz onu Konfüçyüs olarak tanıyor da olabilirsiniz. Demişler ki, bir ülkeyi yönetseydin ilk olarak ne yapardın? O da cevap vermiş. Dilini düzeltirdim. Verdiği cevabın tam olarak anlaşılamamış olacağını fark etmiş olmalı ki açıklamasını yapmaya devam etmiş. Dil bozulursa kelimeler düşünceleri anlatamaz. Düşünceler iyi anlatılamazsa yapılması gereken işler yapılamaz. İşler görevler gereği gibi yapılmazsa düzen bozulur. Düzen bozulursa adalet yolundan sapar. Adalet saparsa halk, insanlar ne yapacağını şaşırır. İşte bunun içindir ki hiçbir şey dil kadar önemli değildir. Bu kadar önemli bir kavram, dil kavramı. Peki onu nasıl düzelteceğiz? Kılçığı, kemiği yok ki bu meretin, temizleyelim, ayıklayalım, düzeltelim. Kullandığı kelimeler var. Belki de işin sırrı bu. Özenle seçilen kelimeler. My name is Dalton Russell. Pay strict attention to what I say because I choose my words carefully and I never repeat myself. Biraz önce hikayesini anlattığım Konfüçyüs'ün çok beğendiğim bir sözü var. Diyor ki, kelimelerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsın. Evet, kelimeler güçlüdür. Kelimeler ilham verir. Kelimeler yok eder. İnanmıyor musunuz? O halde elime dikkatle bakın. Abrakadabra. Hatta bir yerlerde sadece kelimelerin gücünü öğreten bir okul olduğunu duymuştum. Nörobilim alanında yapılan çalışmalar gösteriyor ki kelimeler beynimizi değiştirebilir. Words Can Change Your Brain kitabında tek bir kelimenin bile fiziksel ya da duygusal stresi azaltabilme etkisine, gücüne sahip olabileceğinden söz ediliyor. Günlük yaşantımızda negatif kelimeleri kullandığımızda beynimizin amigdala adı verilen bölgesindeki faaliyetlerin arttığı tespit edilmiş. Amigdala, beynimizin içerisinde adeta 51. bölge, lafın gelişi. Yani korku merkezi. Kızgın kelimeler beynimizde alarm sinyallerine dönüşüyor ve bu sinyaller frontal korteksi kısmen de olsa kapatıyor. Onun çalışmasına engel oluyor. Frontal korteks, beynimizin bilinçli düşünmekten sorumlu olan bölgesi. Dikkat edin, kelimelerin olumsuzluğundan, onların kızgınlığından filan söz ediyoruz. Demek ki olumlu kelimeler de bunun tersini yapabilir. Nitekim pozitif psikoloji tarafından yapılan bir çalışmada bir grup insana şu görev veriliyor. O gün hayatında iyi giden 3 şeyi ve neden iyi gittiğini yazacaksın. Bu basit gibi görünen işi yapan insanların aylar içinde mutluluk seviyesinin gözle görülür belirgin bir biçimde arttığı gözlemlenmiş. Aslında bu basit gibi görünen işin tek bir amacı var, sizi pozitif duygulara ve düşüncelere odaklamak, kelimelerin yardımıyla. Çünkü kelimeler dünyayı değiştirebilir. No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. Tek ihtiyacım bir kağıt ve yazmamı sağlayacak bir kalem. Bunlarla dünyayı alt üst edebilirim, diyor Nietzsche. Bu sözü düşününce, sadece bu sözü değil aslında, kelimeler hakkında söylenmiş tüm bilgece sözleri düşününce, bu konu hakkında yapılan bilimsel çalışmaları görünce, benim bir ihtiyacım daha olduğunu fark ettim. Bir kavanoz. Kelime kavanozu. Ne yapacağım biliyor musunuz? Her akşam yatmadan önce o gün yaptıklarımı düşünüp beni en çok mutlu eden, beni en çok heyecanlandıran, düne göre bugün beni en çok değiştiren şey her neyse onu en iyi ifade edecek kelimeyi bulup bir kağıda yazacağım ve kelime kavanozuna atacağım. Tek bir şey. Küçük bile olsa. Mesela sevgili günlük, bugün arkadaşlarımla sinemaya gittik, çok mutlu oldum gibi bir klişeden bahsetmiyorum ki klişeler bile zaman zaman çok işe yarayabilir ama bundan başka bir gün söz ederiz. Kelimelerin gücünü ortaya çıkartabilecek şeylerden bahsediyorum. Zamanında kör bir dilenci hakkında kısa bir film izlemiştim. Sokakta yanında "Ben körüm, lütfen yardım edin" yazılı bir karton vardı. Sonra bir kadın geldi. Kartonun arkasına başka kelimeler yazdı. Ve abrakadabra, kelimeler sihrini gösterdi. O kelimeleri gören neredeyse herkes adama yardım etmeye başladı. Kartonun üstünde şunlar yazılıydı. Güzel bir gün ve ben göremiyorum.
Kelimeleri değiştirdiğinde dünyan değişir. O yüzden kavanoza atacağın kelimeleri tıpkı Dalton Russell gibi özenle seçmelisin. Tutku. Bugün en sevdiğim arkadaşlarımla sinemada Ölü Ozanlar Derneği'ni izlerken gerçek anlamını öğrendiğim kelime. Tek ihtiyacınız bir kağıt ve yazmanızı sağlayacak bir kalem. Bir de kavanoz. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. Tabii dijital dünyanın çocukları olarak bir kısmımız böyle kavanozla, kalemle, kağıtla falan uğraşmak istemeyebilir. Onları da anlayışla karşılamak lazım. O halde sizler de günün kelimesini bulduktan sonra o kelimeyi ve o kelimenin sizi neden heyecanlandırdığını, mutlu ettiğini, neden güçlü olduğunu ifade eden şeyi sosyal medya mecralarını kullanarak paylaşın canım. Ama tabii yine kelime kavanozu etiketini kullanmayı unutmayın lütfen. Gelin bu şekilde biz sözlerimizle dünyayı alt üst etmeyelim. Onu değiştirmeyi tercih edelim. Kendimizden başlayarak, kelimeleri kullanarak. Bir süre onlara odaklanalım. Dünyanın en iyi, en güzel, en güçlü kelimelerini bulalım, kelime kavanozunda toplayalım. Bir süreliğine sesimizi değil, kelimelerimizi yükseltelim. I begynnelsen var ordet. Varför det, pappa?